Merhaba arkadaşlar. Bu video serimizde MCO HMI'larda kullanılan komponentleri sırasıyla ve çok kısa videolarla tanımaya çalışalım. İlk komponentimiz en üstte yer alan veri göstergeleri kısmındaki sayı gösteri olsun. Bu komponentimizde prosesteki verileri HMI'mize yansıtıyoruz. E, Bu sahadan gelen veriler olabilir, dahili register'lardaki veriler olabilir ya da bizim girdiğimiz herhangi bir sayı da olabilir. Komponente HMI'ye istediğimiz bölümüne yerleştirdikten sonra okuma adresine bir adres tanımlıyoruz ve bu adresteki değeri bize gösteriyor. Bunu yapabilmek için çok basit bir uygulama yapalım. Hem de soft PLC'mizi kullanmış olalım. Sol taraftan soft PLC bölümüne gidiyoruz. Bir adet şöyle basit program yazalım. Birlikte yazalım. Zaten yazmışız. Öncelikle M8006 bizim clock pulse'imizi üreten bir kontağımız. Yarım saniye açık, yarım saniye kapalı kalıyor. Bir adet sayıcı koyalım. Amacımız sayıcının içeriğini ekranı yansıtmak olsun. Yukarı sayıcı aldım. Sayıcıma C ve 0 ismini verdim. Set değerini 12 yapıyorum. İstediğimiz sayı yapabilirim. Bir de 12'ye geldiğinde resetlesin kendini. Onun için yine C0 kontağını kullanıyorum. Sayıcının ismi CV0 olduğu için kontağın ismi C0. Bir de reset bobini alıyorum. Onu da C0'dan itibaren bir adet sayıcıyı resetle diyorum. Dolayısıyla sayıcı kısmı tamam. Şimdi bu kısmı hemen şöyle bakalım çalışıyor mu diye. Bu arada herhangi bir HMI'ye bağlı olmadan da deneme yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi şu an sayıcım çalışıyor. 12'ye geldiği zaman resetlenecektir. Şimdi amacım bu değeri, sayıcının değerini HMI'ye yansıtmak olsun. HMI kısmına gidiyorum. Form kısmında sayı göstere tıkladığımda sağ tarafta özellikler listesine okuma adresi kısmının boş olduğunu görüyorum. Bunun sebebi şu: soft BIOS tarafındaki etiketleri bu tarafa taşımam gerekir. Öncelikle HMI kontrolü gidiyorum. Soft BIOS'i aktif ediyorum. Ve şimdi gidip soft PLC tanım editöründen tanımlamam gerekecek. Ekle diyorum. Etiket tanımlıyorum. Buradaki değişkenime sayıcı 1 diyeyim buradaki değerime. Hafıza alanı büyüklüğü işaretli tam sayı olsun. 16 bitlik. Var global aynen bırakıyorum. Input ve output değil. Buraya da CV0 yazıyorum. Sayıcımın ismini yazıyorum ve enter diyorum. Bu kadar. Böylece etiketimi tanımlamış oldum. Ancak HMI tarafına bu etiketi çekmek için soft BIOS etiketlerini al diyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Artık formumda sayı göster nesnesini tıkladığımda okuma adresi boş çıkmayacaktır. Ve çift tıklıyorum, artık bu adresteki değeri gösterecektir. Sağ taraftaki özellikler bölümünden yazının rengini istediğim bir renk ayarlayabilirim. İşte arka plan rengini veya işte fontunu, büyüklüğünü farklı büyüklüklerde seçebilirim. Bu şekilde daha birçok ayarlama görüyorsunuz burada. İşte ortalama mı yazsın, sola yanaşık mı olsun, belirli bir değere bölerek mi, kazanç çarparak mı buraya aktarsın, kesirli hane kaç adet kesirli hane şeklinde göstersin gibi, ya da bir offset değeri versin, yani bu sayı eklenerek veya çıkarılacak bir sayı var mı gibi. Buradan detaylı ayarlama listesi var. Yine HMI'ye bağlı olmadan denememizi yapalım. Online simülasyona gidiyorum. Şimdi sayıcımın değerini artık burada görmem gerekir. 0 ile 12 arasında sayması gerekir. Gördüğünüz gibi sayıcımın değerini artık ekrana yansıtmış oldum. 12'de sıfırlanacaktır, başa dönecektir. Bakıyoruz. Evet. Şimdi bir özelliği daha var bu sayı göster nesnesinin. Şurada gizleme adresi var. İstersek bu alanı gizleyebiliriz ya da gösterebiliriz. Şöyle ki onu da bir bit alanıyla ilişkilendirelim. Bir veri giriş sekmesi koyalım. Tabi bu sistemden geliyor olacaktır muhtemelen. Şöyle bir sayıcı nesnesi koydum. Bu sayıcı nesnesi bir hafıza alanına bir bit değerine bir veri atamak için ya da bir Word uzunluğunda, double Word uzunluğunda hafıza alanına veri
yazmak için kullanıyoruz. Ben şu an bir bit alanı tanımlayacağım. Bunu da o bit alanıyla 1 olduğunda görünme, 0 olduğunda bu alan görünsün şeklinde kurgu yapmak istiyorum. Dolayısıyla yine adres etiket editörüme gidiyorum. Buraya bit alanı diyeyim ya da bit diyeyim sadece. Dahili hafıza. Buradan gidiyorum. Dahili hafızayı seçiyorum. Volatile memory ve bit alanı tanımlıyorum. Yani bir bitlik bir hafıza alanı tanımlamış oldum. Adı da bit oldu. Şimdi bunun gizleme adresini bit seçiyorum. Bunun da yazma adresini bit seçiyorum. Böylece artık bu sayıcıdan 1 girdiğim an bunun ekrandan kaybolması gerekecek. 0 girdiğim zaman görünmesi gerekecek. Bazı uygulamalarda bu işimize yarayabilir. Onun için bunu da göstermek istiyorum burada. Şimdi şunu sola hizalı değil de yatayda ortalayalım. Biraz da fontunu büyütelim. Rahatlıkla ekrandan görebilmeniz için. 8'miş şu an puntosu. Bunu da 20 yapıyorum. Bold yaptım. Tamam diyorum. Online simülasyon. Şimdi burada sayı göster kısmında sayıcımızın değerini anlık olarak görebiliyorken buradan bir eklediğim anda yani bunun gizleme adresini bir yaptığım anda artık ekranda görünmeyecektir. Dikkat ediniz. Bakın kayboldu. Şu an sayma işlemi devam ediyor. Sadece biz göremiyoruz. Sıfır aldığımda yine görünmeye başlayacaktır. Eğer istersek buradan tabii ki ortasına tıklayarak şu şekilde bir de girebiliyoruz ya da sıfır girebiliyoruz. Bunu daha sonra göreceğiz. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar kısa olsun. Bugünkü bu videomuzda sadece sayı göster komponentini incelemiş olduk. Başka özellikler de var. Sağ tıklayıp burada açık metni değiştir veya işte zengin metni değiştir, birçok stil kodunu değiştir gibi özellikler var. İşte zemin rengini değiştirebiliyoruz, fontunu değiştirebiliyoruz vesaire gibi. Sağ tıklayarak da bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Sağ taraftaki şu özellikleri. Bir sonraki videomuzda düz metin komponentinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.